Stranger Things 2016 yılında yayınlanan ve yayınlandığı günden itibaren dünya çapında çok büyük bir popülerliğe sahip olan bir Netflix dizisi. Bilmeyen yoktur diye düşünüyorum artık. Beyond Two Souls ise Fahrenheit, Heavy Rain, Detroit Become Human gibi interaktif film oyunları ile ünlü oyun şirketi Quantic Dream tarafından geliştirilen ve 2013 yılında piyasaya sürülen bir oyun. Alan Page, William Dafoe gibi ünlü isimlerin de yer aldığı oyun, oyunlara bir ilginiz yoksa herhangi bir şekilde ismini duyabileceğiniz popülerlikte bir yapım değil. Ama oyun dünyasında bilindik bir yapım kesinlikle. İki yapımı da tüketmiş biri olarak, bu iki yapım arasında hikaye olarak büyük farklılıklar olsa da özellikle Stranger Things'in ilk iki sezonu Beyond Two Souls ile inanılmaz benzerliklere de sahip. Şimdiden uyarayım. Bu videoda hem Stranger Things'ten hem de Beyond Two Souls'tan spoilerlar bulunuyor. Haberiniz olsun. İki yapımın arasındaki en büyük benzerlik ana karakterleri ve onların hikayeleri aslında. Stranger Things'teki Eleven ve Beyond Two Souls'taki Judy benzerliği. Dizi ve oyunun hikayelerinin anlatış sırasına göre değil de kronolojik sıraya göre gidersek, dizide Eleven'ın annesinin Dr. Brenner'ın gözetimi altında zihin deneylerine tabi tutulduğunu öğreniyorduk. Oyunda ise Judy'nin annesi psikik olarak yetenekli olduğu için güçlerinin incelenmeye başlandığını öğreniyoruz. Dizide bildiğimiz gibi Eleven doğduğunda annesinden alınıyor. Oyunda da Judy aynı şekilde annesinden koparılıyor. Ve Eleven Hawkins laboratuvarında Dr. Brenner gözetiminde zihin deneyleriyle güçlerini geliştirmeyi ve kontrol etmeyi öğreniyor. Judy de aynı şekilde Dr. Nathan Dawkins gözetiminde paranormal faaliyetler departmanına bağlı bir laboratuvarda yeteneklerini kontrol etmeyi öğreniyor. Bu deneyler sırasında Eleven telekinezi kullanıyor. Nesneleri ve insanları istediği gibi hareket ettiriyor. Ayrıca karşı taraf ile iletişim kurma yeteneğine de sahip. Judy de oyunun sonunda ne olduğunu öğrendiğimiz ona bağlı bir varlık, yani Aiden sayesinde de olsa telekinezi kullanıyor. Nesneleri istediği gibi hareket ettiriyor. Başka birinin bilincine girebiliyor ve onu kontrol edebiliyor. Ayrıca ahiretle iletişim kurma ve geçmişi görebilme yeteneği de var. Güçlerini kullanmasının zihinsel yorgunluğu ise aynı Eleven gibi burnunun kanamasına neden oluyor. İkisi de laboratuvardaki esaretlerinden dolayı ilk başlarda normal bir sosyal yaşama sahip olmakta zorlanıyorlar. Daha sonra anneleriyle de aynı şekilde karşılaşıyorlar. Dizide Eleven yıllar sonra annesini elektroşok ile bitkisel hayata benzer bir duruma kilitlenmiş halde buluyor ve annesiyle sadece zihinsel olarak bağlantı kurabiliyor. Judy de annesini benzer bir durumda ilaç enjekte edilmiş ve dozu arttırılarak bir tür komaya sokulmuş şekilde buluyor ve konuşabilmek için Aiden sayesinde bağlantı kurabiliyor. 3. sezondaki Mind Flayer'ın insanları ele geçirdiği sahneler gibi benzer olaylar da yaşanıyor oyunda. Bu iki karakterin dışında dizi ve oyunun hikayesine baktığımızda da benzerlikler görebiliyoruz. İki yapımda da portal açılıyor ve bu portal hem dizi hem de oyunda dünyamız için bir tehdit oluşturuyor. Çok tehlikeli varlıklar dışarı çıkıyor ve bu portalların doğası bilinmiyor. Olay örgüsü açısından da benzer sahneler görüyoruz. Mesela dizide Eleven, Mike, Dustin, Lucas ile dalga geçen ve zorbalık yapan çocuklardan intikam alırken oyunda Judy bir doğum günü partisinde kendisiyle dalga geçen ve zorbalık yapan çocuklardan intikam alıyor. Başka benzer bir bölümde ise oyunda bir ara sahnede Judy çalıştığı gizli servislerden kaçtıktan sonra bir polis memuru onu buluyor ve onu ofisinde sorguya çekiyor. Adını soruyor, ailesi varsa iletişime geçecek biri var mı diye soruyor ama Judy tek kelime etmiyor. Polis kafasında bir yara izi görüyor ve Judy uyarı olarak kahve fincanını duvara fırlatıyor. Sonrasında bir SWAT ekibi geliyor ve onu yakalamak için karakola giriyor. Oyuncu olarak eylemi görmüyoruz ama sonucunu görüyoruz. Karakolun alt üst olduğunu, Judy'yi bulan polis memuru hariç herkesin öldüğünü, olay yerine giden Dawkins'in ise geç geldiğini görüyoruz. Dizideki benzer sahne ise Eleven Hawkins laboratuvarından kaçmayı başarıyor ve bir restorana giriyor. Restoran sahibi onu sorgulamaya başlıyor. Kimliğini, anne babasını soruyor. Ama Eleven zar zor konuşuyor. Restoran sahibi Eleven'ın kolundaki 11 dövmesini fark ediyor ve sosyal hizmetlere haber veriyor. Brenner için çalışan gizli servis ajanları geliyor. Sosyal hizmetlerden biri gibi davranarak restorana giriyorlar. Eleven fark edip arkadan kaçmaya çalışırken arkadan da 2 ajan giriyor. Ve bu sefer de seyirciler olarak yine eylemi görmüyoruz ama sonucu görüyoruz. Arkadan giren 2 ajan yerde yatıyor ve ajanlara eşlik eden Brenner geç geliyor. Netflix'in popüler dizisi Stranger Things'in sadece 80'lerin filmlerine değil, aynı zamanda 2013 yılında piyasaya sürülen bu oyuna da göndermeler içerdiği çok bariz. Özellikle ilk 2 sezonda. Eleven karakteri de Judy'den esinlenerek yaratılmış bir karakter bence. Bu kadar benzerliğin tesadüf olduğunu sanmıyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Gününüz güzel geçsin. Hoşça kalın.